Herkese merhaba, bol kazançlı güzel bir hafta olsun. Altın ve gümüşle devam edelim analizlere. Şimdi altınla başlamak istiyorum. Hafta sonu çektiğimiz analizde şu direnç bölgemizden bahsetmiştik. 1975. Aynı zamanda Fibonacci kanal çalışmamız vardı. Bu da aynı bölgeden geçiyor. Şimdi bu hafta gene aynı direnç bölgesini takip etmeye devam edeceğiz anlaşılan. Çünkü sert satışlar geldi. Bu da altında aslında şu yatay bandın bize devam ettiğini gösteriyor. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz 1895-1877 aralığı. Buraya kadar düşüşler normal karşılanır. Aşağıda 1849'un kırılımı da aslında stop olmaya gerektirir. Ancak tabii şuradaki bu trend çizgimizi de unutmayalım. Bu 2018'den günümüze gelen önemli bir trend çizgisi 7 defa denenmiş ve kırılamamış bir trend. O yüzden bu bölgeye kadar aslında satışlar alım fırsatı olarak da görülebilir. Ancak şu yükselişin %61.8'i kırıldığı için şu 1849 da önemli bir stop seviyesi aslında. Bu sizin risk algınıza göre değişecek bir süreç. 1820'lerin altına düşmesini mi beklersiniz yoksa şu aralığı mı kullanırsınız stop için? Buna sizin karar vermeniz lazım. Ancak şöyle haftalık grafiklere dönersek bu trend çizgisinin ne kadar önemli olduğunu tekrar bir hatırlarız. Bakın şurada 2018'den başlayan bir trend ve 7 defada test edilmiş, kırılmamış bir trend çizgisi. Dolayısıyla bu bölgeye kadar satışlar beklenebilir. Ancak bu trendin kırılması aşağıda 1703-1661 desteğine kadar satışların derinleşmesine sebep olabilir. O yüzden bu bölgedeki stop seviyelerinizi kendi risk algınıza göre belirlemeniz sağlıklı olacaktır. Buradan tekrar 4 saatliklere dönersek, şurada aynı zamanda takip edeceğimiz bir trendimiz daha var bakın. Çift temaslı bir trend. Şu an bu bölge tekrar test ediliyor. Çok önemli bir trend değil aslında bu. Ama bu da aklımızda bulunsun. Şu an için aşağıda ilk destek bölgem 1918-1913 aralığından geçiyor. Bunun altında da 1895-1877 aralığı takibimizde olacak. Şu an için bu bölgede yatay hareketin devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Buradan ons gümüşe geçersek, ons gümüşte de yatay hareketin devamı söz konusu. Dün şu bölgeyi destek olarak çalıştırdığımızı söylemiştik. 25.43-25.29. Sabah bu destek bölgesi kırılarak şu düşüş trendinin direnci artık destek olarak çalışıyor mu? Bunu takip edeceğiz. Bunun da altında düşüşlerin normal karşılanabileceği 24.70-24.47 aralığı var. Bu bölgeye kadar düşüşler normaldir. Ancak aşağıda 23.71 desteği kırıldığı takdirde yine şu yükselişin %61.8 Fibonacci seviyesi kırılmış olacak. Dolayısıyla bu bölgeden stoplamak sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii gene risk algınıza göre bu stop seviyesini 24.47 altına mı yoksa 23.71 altına mı koyarsınız buna siz karar vereceksiniz. Ancak 23.71'e kadar düşüşlerinde şu aralığa kadar olan düşüşlerinde normal karşılanması gerekir. Şu son yükselişin düzeltmesi gerçekleşti deriz ve buradan dönüşleri bekleriz. Ancak şu an için şu yatay bantta hareketimiz devam ediyor diyelim. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da gene şu yatay bandı takip ediyorduk. Hatta hafta sonu yaptığım analizde son tepemiz 76.99-77 seviyesindeydi. Destek bölgemizde 76.14. Burada yükselen dipler, yükselen tepeler başlamış olabilir demiştik. Ve şu direncini kırarak yeni bir yüksek yaptı. Aslında şu hareket gene altın gümüş rasyosunun şu hareketi altın ve gümüşteki yatay hareketin teyidi anlamına geliyor. Şu an için yeni takip edeceğimiz destek direnç bölgelerimiz aşağıda 76.47 destek, yukarıda da 77.44 direnç bölgemiz. 76.47'yi kırdığı takdirde ki burada şu destek bölgemiz var 76.43. Bu bölge kırıldığı takdirde şu yükselişin sona erdiğini
tekrar aşağıdaki 76-75-85 aralığına doğru satışların derinleşebileceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 77-87-77-57 aralığında. Bu bölge geçilmediği sürece altın ve gümüşte yatay hareketin devamı söz konusu olacak. Buradan gramlara geçelim. Gram altında şu yatay bandın kırıldığını ve yukarıda 925-921 aralığının destek olarak çalışıp yükselişin devam ettiğini görmüştük. Şu anda tekrar aslında bu bölgeyi destek olarak çalıştıracak mı bunu takip ediyoruz. Altına her ne kadar fitiller atmış olsa da şu an için 921'in kırıldığını söyleyemiyoruz. Buradan bir tepki gelecek mi? Gün içinde bunu takip etmemiz gerek. Aşağıda şu yatay bandın desteği gene 914-911 bölgesinde. Bu bölgenin kırılacağını şu an için zannetmiyorum. Özellikle dolar Türk lirasındaki yatay hareket devam ettiği sürece bu bölgenin destek olarak çalışacağını umuyorum. Nihai aşağıda stop için önemli gördüğümüz seviye şu gene %61.8'in geçtiği 887-877 aralığı. Aslında bu bölgeye kadar olan düşüşler normal karşılanır ancak 877'nin kırılması yükselişin bittiğini, düşüşlerin derinleşebileceğini bize gösterecek. Bu bölgeden önce de şurada gene oluşan dip bölgemiz var. 900-893 aralığı. Bu destekleri takip ederek stoplarımızı da gene risk algımıza göre belirleyerek yükselişleri takip edeceğimizi düşünüyorum. Buradan gram gümüşe geçersek, gram gümüşte de şu alan destek olarak çalışıyor. 11.87-11.77 bölgesi şu an için destek olarak çalışmış durumda. Yukarıda takip edeceğimiz yeni direncimiz, hemen onu da bir şuradan belirleyelim. 12.32. Aslında şu yatay bandı esas alsak 12.36 desek daha doğru olacak. 12.36 üstüne atmadığı sürece gram gümüşte de şu yatay hareketi takip ediyor olacağız. Aşağıda önemli destek bölgemiz 11.51, 11.47. Stop için önemli gördüğüm bölge ise gene %61.8 Fibonacci seviyesinin geçtiği 11.36, 11.24. 11.24 kırılmadığı sürece gram gümüşte de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.